İngiltere mutfağında böyle sessiz sedasız çalışan bir gizli silahtan bahsediliyor. Bize gönderdiğin kaynaklarda bir cümle okudum. Resmen aklıma kazındı. Hangisi? Kolza yağı İngiltere'nin zeytinimiz yok ama aklımız var deme şeklidir diyor. Evet, müthiş bir özet. Harika değil mi? Bütün bir ulusal stratejiyi tek cümleye sığdırmış gibi. Bugün diyorum ki bu kaynaklar üzerinden gidelim ve bu sarı çiçekli bitkinin yağı neden bu kadar kritik onu bir anlayalım. Kesinlikle çok doğru bir başlangıç noktası. Çünkü bu hikaye sadece zeytinyağı yerine ne kullanalım sorusunun cevabı değil. Değil, evet. Bu, bir ülkenin kendi coğrafi gerçeklerini, yani ikliminin sınırlarını kabul edip bunu nasıl bir avantaja çevirdiğinin hikayesi. İşin içinde tarım var, bilim var Ve gastronomi var sonunda. ve en sonunda da o Michelin yıldızlı şefin tabağı var. Tarladan o şık tabağa uzanan akıl dolu bir yolculuk bu aslında. Ki o zaman en temelden başlayalım. Kolza yağı dediğimiz şey tam olarak ne? Kaynaklarda Brassica napus diye geçiyor. Turpgillerden bir bitki. Evet, Ama sanırım asıl olay bizim bugün kullandığımız yağ ile eskiden kullanılanın aynı şey olmaması değil mi? Arada dağlar kadar fark varmış. hem de ne fark. İşte bu konunun en kritik noktası. Eskiden, yani sanayi devrimi zamanında kullanılan kolza yağı yüksek oranda erüsik asit içeriyordu. Hı hı. Bu asit insan sağlığı için pek de iyi değil. O yüzden o yağı yemeklik değildi. Ama bugün markette gördüğümüz, şeflerin kullandığı kanola tipi kolza yağı 20. yüzyılda geliştirilmiş yepyeni bir versiyon. Yani bilimsel bir müdahale var. Kesinlikle. Kanadalı bilim insanları bitki ıslahıyla erüsik asidin neredeyse sıfıra indirip besin değerini arttırdılar. Yani mutfağımızdaki bu ürün aslında modern bilimin bir hediyesi. Bir dakika. Yani eski versiyonu bizim için zararlı mıydı? Aynen öyle. Yemek için uygun değildi ama makineleri yağlamak için, kandilleri yakmak için harikaydı. İnanılmaz. İşte hikayeyi ilginç kılan da bu dönüşüm. Ve bu dönüşümün İngiltere'de bu kadar sahiplenilmesinin sebebi de tamamen coğrafya. Evet, o konuya gelelim. Neden zeytinyağı değil de bu? Cevap basit gibi duruyor. İklim. Cevap basit ama sonuçları çok derin. İngiltere'nin o meşhur serin, nemli havasını düşün. Evet, o gri hava. O hava zeytin ağacının en büyük düşmanı. Zeytin güneş ister. Ama aynı serin ve nemli hava kolza bitkisinin coşması için ideal. Yani bu bir tercih değil, bir zorunluluk aslında. Tamamen bir zorunluluk. Biz zeytin yetiştiremiyoruz, o zaman bizim toprağımızda en iyi ne yetişiyorsa onu mükemmelleştirelim demişler. Bu da kolzayı onlar için yerli bir ürün yapıyor. O güzel ifadeyi hatırlıyorum kaynaklardan. Neydi? Tarladan mutfağa en kısa yolu olan yağdır. Bu çok güçlü bir tanım. Çok güçlü. Çünkü bu tazelik demek, kontrol demek, gıda güvenliği demek. Çok stratejik bir durum. Bu yerel üretim meselesi son yıllarda çok da popüler ama beni en çok şaşırtan şey bu yağın mutfağa girmesinin ne kadar yeni olduğu. Evet, Yani 18. ve 19. yüzyıldaki kullanım alanlarına bakıyorum da lamba yağı, makine yağı, sabun yapımı, deri işleme hiçbiri iştah açıcı değil. hiç değil. Düşünsene, buhar makinesini yağladığının şeyle patates kızartıyorsun. İşte bu yüzden bu hikaye bir bilimsel devrim hikayesi. O endüstriyel, neredeyse itici ürünü alıp genetiğiyle oynayarak onu mutfağın yıldızlarından birine çevirmek. Müthiş bir iş. Bu sadece tarım değil, aynı zamanda kimya ve beslenme biliminin ortak bir zaferi. Acı tadı yok ettiler, zararlı asitleri çıkardılar, yerine omega 3 gibi faydalı yağları yükselttiler. Peki sonra ne oldu? Bu temel atıldıktan sonra özellikle 2000'lerde soğuk sıkım gibi daha artizanal teknikler devreye girince olay tamamen değişti. Sanayi rafındaki teneçe kutudan çıkıp gurme marketlerdeki şık şişelere girdi. Tamam, bilim bu yağı güvenli ve lezzetli yaptı. Ama bir şefin mutfağında tereyağı gibi bir lezzet bombası, zeytinyağı gibi bir klasik varken neden özellikle kolza yağını seçsin? Güzel soru. Kaynaklardaki bir şefin sözü vardı, kolza yağı yemeği taşır, kendini göstermez. Bu iyi bir şey mi? Yani bir yağın karakterin olmaması onu biraz sıkıcı yapmaz mı? İşte bu harika bir soru. Çünkü onun sıkıcı olması aslında onun en büyük gücü. Düşün,
çok hassas bir balık pişiriyorsun. Mesela bir dil balığı. Evet. Güçlü bir zeytinyağı kullansan balığın o narin tadını tamamen ezer geçersin. Tereyağı kullansan yüksek ateşte yanabilir. Kolza yağı ise tam bir sahne arkası kahramanı. Nasıl yani? Yüksek dumanlanma noktası sayesinde yanmadan çok yüksek ısılara çıkabiliyor. Bu da sana mükemmel bir mühürleme ve çıtırlık sağlıyor. Nötr tadıyla da yemeğin asıl yıldızının parlamasına izin veriyor. Yani aslında bir rekabet yok, bir iş bölümü var. Tam olarak bu. Kaynaklardaki diğer şefin söylediği gibi. Zeytinyağı salata için, kolza yağı ocak için. Çok net. Bu en iyi yağ hangisi gibi anlamsız bir tartışma yerine hangi iş için hangi yağ en iyisi sorusunu sormanın zekasını gösteriyor. Zeytinyağı bir bitiş yağıdır, en son eklenir. Kolza yağı ise pişirme sürecinin temelini oluşturan iş yağı. Biri solist, diğeri bas gitarist gibi. Harika benzetme, aynen öyle. Biri spot ışıklarının altında, diğeri ritmi hiç bozmadan her şeyi yerinde tutuyor. Bu iş bölümünü klasik İngiliz yemeklerinde daha net görebiliriz sanırım. Mesela en ikonik olanı, fish and chips. Tabii. Kaynaklar, şeflerin kolza yağını neden sevdiğini çok net açıklıyor. Yüksek ısıda balığın dışındaki hamuru anında çıtırlaştırıyor ama içini sulu bırakıyor. Ve en önemlisi balığın tadını bozmuyor. Evet. Bir de ilginç bir detay var. Eskiden bu yemek dana iç yağı yani beef dripping ile yapılırmış. Bu da büyük bir kültürel değişimi gösteriyor. Kesinlikle gösteriyor. O dana yağı yemeğe çok karakteristik, ağır bir lezzet katardı. Ama kolza yağına geçiş, İngiliz damak zevkinin daha hafif, daha modern bir yöne evrildiğinin de kanıtı. Daha sağlıklı bir alternatif aynı zamanda. Hem daha sağlıklı hem de malzemenin kendi tadına daha saygılı bir yaklaşım. Şeflerin püf noktası da basit. Yağı tam 180 derecede sabit tutmak. O sıcaklık sihirli rakam. Aynı mantık roast potatoes için de geçerli o zaman. O dışı inanılmaz çıtır, içi pamuk gibi olan efsanevi İngiliz fırın patatesi. Sırrın büyük bir kısmı orada, evet. Sırrı kolza yağında mı? Yüksek fırın ısısında kolza yağı bozulmuyor ve patatesin dış yüzeyinde neredeyse cam gibi bir kabuk oluşturuyor. İçindeki nişastayı hapsederek içinin püre gibi kalmasını sağlıyor. Bir de özel bir teknikleri varmış. Evet, profesyonel hile şu. Patatesleri fırına vermeden önce fırın tepsisindeki kolza yağını tek başına fırında neredeyse duman çıkana kadar ısıtıyorlar. Vay canına. Sonra haşlanmış patatesleri bu kızgın yağa atıyorlar. O çıs sesi o çıtır kabuğun doğduğu an işte. İnanılmaz bir teknik. Ve anladığım kadarıyla bu kızgın yağ şoklama tekniği Yorkshire puding için de standart. Kesinlikle. Hatta kaynaklara göre bu, kraliyet mutfağında standart bir uygulamaymış. Şimdi burada bir durmamız lazım. Saray mutfağı, yani geleneklerin kalesi. Neden onlar bile tereyağı yerine bu modern yağı benimsemiş? Çok önemli bir soru. Bu biraz halkla aramızda köprü kuruyoruz, biz de yerli ürün kullanıyoruz gibi bir halkla ilişkiler hamlesi mi? Yoksa gerçekten mutfakta ciddi bir üstünlüğü mü var? Cevap, her ikisi de. Ve bu yüzden çok akıllıca bir strateji. Saray mutfağında kolza yağı asla ucuz bir alternatif olarak görülmüyor. Nasıl görülüyor peki? Aksine stratejik bir ürün olarak kullanılıyor. Şöyle bir iş bölümü yapmışlar, çok geleneksel, tarihi tariflerde yemeğin karakteri tereyağına bağlıysa, mesela bir Victoria sponge cake'te hala en kaliteli tereyağını kullanıyorlar. Geleneğe saygı. Tamamdır. Ama modern menülerde, hafif balık yemeklerinde, sebze sotelemelerde, yani teknik beceri gerektiren yerlerde ana pişirme yağı olarak kolza yağı tercih ediliyor. Çünkü performansı çok güvenilir ve sonuç hep aynı kalitede. Profesyonel bir mutfak için bu hayati bir şey. Peki ya zeytinyağı saray mutfağında hiç mi yeri yok? Var tabii ki, o da üçüncü rolde tamamlayıcı yağ. Salatalarda, soslarda, sunum aşamasında lezzet katmak için kullanılıyor. Anladım. Yani saray bu üç yağda kendi rollerini biçmiş. Bu seçimin arkasında da üç temel mantık var. Birincisi sürdürülebilirlik ve yerli üretimi destekleme. İkincisi profesyonel güven. Üçüncüsü de modern sağlık algısı. Yani hem geleneksel hem modern hem de sağlıklı bir imaj çiziyorlar. Çok katmanlı bir strateji, aynen öyle. Anlıyorum.
Yani şeflerden saraya kadar herkes bu yağı bir şekilde benimsemiş. O zaman en baştaki soruya geri dönersek, kolza yağı neden İngiltere'nin gizli silahı? Sanırım cevap onun karakterinde gizli. Evet, Gösterişli değil, reklamı yapılmıyor, hakkında şiirler yazılmıyor ama mutfağın her köşesinde en temel işleri sessizce ve kusursuzca yapıyor. kesinlikle. Ulusal mutfağın kimliğini bozmadan onu modern dünyaya taşıyor. O ilk baştaki cümleyi tekrar etmeden duramayacağım. Kolza yağı, İngiltere'nin zeytinyağına özenmeden modernleşme yoludur. Kesinlikle öyle ve bu sadece bir yemek hikayesi değil, bir özgüven hikayesi. Nasıl bir özgüven? İngiltere, ah keşke bizim de Toskana gibi zeytinliklerimiz olsaydı diye hayıflanmak yerine bizim yağmurlu tarlalarımız var ve bu tarlalardan çıkan en iyi şeyi alıp dünya standartlarında bir ürüne dönüştüreceğiz demiş. Kendi güçlü yönlerini parlatmışlar. Tam olarak bu. Başarıları Akdeniz'i taklit etmeye çalışmak yerine kendi coğrafyasını, kendi imkanlarını parlatmalarından geliyor. Bu, bilimi, doğayı ve geleneği çok akıllıca birleştiren bir yaklaşım. Gerçekten de öyle. Bu analiz boyunca hep tereyağı ile kolza yağı arasındaki dengeden bahsettik. Geleneksel yemeklerde tereyağının o zengin karakteri, modern yemeklerde ise kolza yağının o hafif, destekleyici rolü. Bu denge çok ilginç. Kesinlikle. Ve belki de dinleyicimiz için üzerinde düşünecek güzel bir kapı aralıyor. Bu mutfaktaki denge acaba daha büyük bir resmin yansıması olabilir mi? Öyleyse son soruyu şöyle bırakalım. Acaba bu tereyağı-kolza dengesi sadece bir mutfak tekniği mi? Yoksa bir kültürün kendi köklü ve ağır geleneğiyle modern dünyanın getirdiği hafiflik ve esneklik arasındaki o hassas denge arayışının tabağa yansımış hali mi?